Ümit, Çamlığa doğru gidiyoruz, gel. Evet, merhaba. Bugün Artçı Sohbetleri serisinin ilk bölümü, pilot bölümü. Rize İkizdere'de yol kenarında abimle beraberiz. Kendisini Gürcistan serisinden bilenler bilir, bilmeyenleri de Gürcistan serisinde bekleriz. Evet, merhaba. Merhaba, hoş geldin Yeşil Rize'mize. Rize mize mi diyorsun? Evet arkadaşlar, merhaba. Ben artçı olarak başlıyorum bu seriye. Bundan sonrakilerde farklı çeşitli artçılarla böyle motor üzerinde sohbetler yapacağız. İlk bölümde artçı olarak abimin motorundayım. Şu anda Rize'de dağlık yollardan gidiyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi kaç sene oldu senin motorun üzerine çıkalı? Motor üzerine çıkalı 2020 Kasım'da ehliyet aldım. 2021 Mayıs'ta motoru aldım. 4 sene. Şimdi ondan önce İstanbul'da veya başka yerlerde, yani hep benim artçım oluyordun ya. Evet. Artçıydın ve ondan sonra kullanmaya başladın. 4 senedir kullanıyorsun. Artçıyken ki motosiklete bakışınla sürücü olarak bakışında bir değişiklik oldu mu? Her açıdan olabilir. Zevk olabilir. Güvenlik açısından hani öyle bir karşılaştırma yapabiliyor musun? Artçıyken farkında olmadığım, senin yaptığın, benim o an anlamadığım bile şeyleri sonradan, ha demek ki bunu bu yüzden yapıyormuş gibi şeylerim oldu. Zaten motosiklet sürdükçe trafikte hiç görmediğin şeyleri görmeye başlıyorsun. Öyle bir şey oluyor. Yani o arabada kullanıyordun. Motordan sonra trafiği okuma değişiyor değil mi? Tabii. Ben araba sürüşüm de değişti, gelişti yani motor sürmeye başladıktan sonra. Çünkü o tehlikeyi öngörme meselesini motorda hani mecbur. Evet. Onu sen yapmaya çalışmasan bile yapmak zorunda olduğun için yapıyorsun bir süre sonra. Tabii tabii. Arabaya da etki ediyor. Ben mesela hep anlatıyorum bunu. Sen hep anlatırdın, işte arabayı görüyorum, işte telefonla uğraşıyor, bana bakmıyor falan. Tabii tabii. Ben araba sürerken başka diğer şoförlerin gözüne, içine bakma, o ne yapıyor onu yapamıyordum yani. Onu o şeyin içerisinde, hızın içerisinde yapamıyordum. Motordan sonra onu o yerleşti bende. Motosiklet sürücüsü şeyi bile farkında oluyor ya. Mesela önünde giden arabanın şeridin içindeki halleri, hareketleri bile bir data ya, yani bir veri, hani işlemen gereken. Ya bakıyorsun ki adam şeritte bile doğru düzgün duramıyor. Demek ki bu bir şey yapıyor yani. Bu radyoyu mu açıyor, telefona mı bakıyor? Tabii tabii. Ben aslında o soruyu sorarken şeyden sormuştum. Yani bu yerdeki Köpek mi o? canlı bir köpek değil mi? Manyak ya. Şey oluyordu yani, motosiklet, benim şöyle bir düşüncem var, yani bunu sürekli de söylüyorum ama motosiklet fikri kendisinden daha korkunç. Bu benim için de geçerli. Doğru evet. Ben de senin arkana oturduğum zaman, ya bu aslında arabada da biraz böyledir yani. Hani yan tarafta oturunca şeydir. Ama motorda tabii risk daha fazla olduğu için. Bir de şey var tabii. Şimdi senin benim arkama oturmanla benim motosiklet kullanmıyorken senin arkana oturmam tam aynı şey değil. Çünkü sen motosiklet yıllardır süren biri olarak biniyorsun. Orada şunu şey yapıyorsun. Acaba ışığı gördü mü? Acaba şunu gördü mü? Falan gibi düşünüyorsun. Yani kontrol sende olmayınca geriliyorsun. Arabada da böyle ama ben dedim ya, farkında olmadığım şeylerin farkında olmaya başladım bindikten sonra Evet. diye. Ben birçok riski neden görmüyormuşum senin arkandayken, artçıyken. Şu anda mesela o tabii daha farklı o zamana göre. Şu an Peki görüyorken daha sıkıntılı değil mi arkada oturmak? tabii. Ama hani bilmiyorum, sen zaten, ben motoru senin sayende gördüm ve sen zaten 20 yıl mı oldu senin kullanalı? Ya Belki o yüzden hani öyle bir şey, rahatlığım oluyor. ben o kadar güvenmiyorum. Ben kendime o kadar güvenmiyorum. Ben motorun üzerine her çıktığım gün, vallahi yani bugün de öyle. Şimdi gideceğiz, yol mol bakalım. Umarım sıkıntı olmaz. Dikkat edelim. Yani ben tamam ya, biz bu yolları yeriz duygusuna gelemedim 20 senedir. Belki de gelmemek en iyisi yani. Ama bindikten sonra şey Tabii, olmuyor. o geçiyor. Yani doğru.
Ben mesela yola çıkmadan önce aşırı Gergin oluyorsun. gergindim yani. Çok şey oluyordu. Gürcistan'dan mı bahsediyorsun? Çok korktum. Yok, İstanbul'dan Rize'ye gelirken. Ya o yol gözümde çok büyüdü. O otoban temposu falan. Ama bu arabada da böyle oluyor ya. Bak, Sanki. tempodan kastın şey mi? Mesela beni rahatsız eder. Mesela bu tarz işte ilçe yollarında, gidiş geliş yollarda, şu an burada yok ama trafik varsa ve o yol hızlı akıyorsa beni biraz geriyor. Yani benim hızımın, gitmek istediğim hızdan beni eğer trafik daha hızlı akıtıyorsa Aynen. o bir gerginlik oluyor. Aynen. Ya çünkü o otobanlarda, özellikle bu İstanbul'a yaklaşan otobanlarda bazen bayağı hızlı akıyor ve çok yoğun akıyor yani. Şimdi bir de altında çok yüksek cc bir motor yokken o takip bir yerden sonra yorabiliyor, takip etme şeyi. Vay bak, karşı dağlarda hala kar var. Orada kaç karlar Dağlarda herhalde. kar sesi var. Mesela ben sürüşümde yıllar içerisinde risk algımda değişme olduğunu görüyorum. Yani bana sorsan ben 10 sene önce de güvenli sürüyordum. Ama bugün hatırlıyorum mesela, o benim meşhur Hyosung vardı ya, Ha, kırmızı. kırmızı. Onun bir resmini de şuraya bir yere koy. Onun ayçiçek tarlalarının içinde Evet, müthiş. resmi var. Ya ben o motorla mesela, bir de o motor Allah var, böyle biraz da agresif bir motor. Yani oturuş pozisyonu, gaza tepkisi. Hatta Barkın'ın onunla ilgili videosu vardı. Çok güzel gidiyor ama durmuyor. O günün şartlarında benim bütçeme göre alabileceğim en iyi motor oydu. Ben de gittim onu aldım. Neler dediler, işte ya o parayı bağışlasan daha iyiydi falan diyen arkadaşım var. Yıllarca bindim. Bir sürü yol yaptım. Yani tamam, evet, bir sürü uğraştım. Ama o yollar yapıldı, yani o deneyimler yaşandı. Yapılmasa mıydı yani? Evde mi otursaydım? Veya gençler evde mi otursun? Şu motor alınmalı. Mesela daha geçenlerde bir tane genç bir arkadaş bana fikrimi sordu. Çin bakıyor. Hani ona demem şu oldu: bu bütçeye eğer 5-6 yaşında bir Honda Yamaha alabiliyorsan onu al. Böyle bakıyorum. Ama illa da motoru illa da almak istiyorsan bunu al. Bir şey al yani. Öyle bakıyorum ya. Yani eğer bunun alternatifi evde oturmaksa aptallık. Ya ona karşı çıkmak. Ama tabii alabiliyorsan yine Japon'un ikinci elini al derim. İnsanların bu bok yapma şeyi, motivasyonu nerede geliyor? Başka markalar ama. Bu motorların mesela piyasada yayılmasından da rahatsız oluyor. Tabii. Ya, motorculuk bir kendisinin olsun istiyor. Yani onu bir sınıf olarak herhalde görmek istiyor. Ya da yani bu şey motorla da ilgili değil ya. Bizim insanımız bayılır yani bok atmaya, şey yapmaya. Yani giydiğin şey üzerinden bile yargılanırsın. Huhu. Ama bak da. Anan doysun senden. Gel oğlum gel. Gel. Gel abi bunu bir ye. Ya bu motorla ilgili değil ya. Bizim insanımızın şeyi yani. Ha, o motorla mesela yaptığım şeyleri düşünüyorum şu an. Asla yapamam. Asla yapamam. Yani acaba yaş aldıkça mı risk algım değişiyor, yoksa ne oluyor? Sende mesela öyle bir değişme oldu mu 4 senede? Ya o konuda şey oldu, kazadan sonra Evet. Kaza çok iyi bir ders ya. kırılma oldu. Kaza çok iyi bir ders. Yani şey hep diyordum, bunun farkındaydım ama tabii lafla farkında olmadan aynı şey olmuyor. Bazen mesela hiçbir şey olmadan bir kaza atlatmış oluyordum. Diyordum ki bak, bunu o adam o önlemi almasa ben çarpacaktı bana mesela. Evet. Ama tabii gerçekten kaza yapıp kendini yerde vurunca onun verdiği ders başka oluyor yani. Tabii. Ondan sonra daha şey oluyor yani, her sapakta, her kavşakta oradan geliyor mu, buradan geliyor mu? Ya aslında var ya, şunu söyleyebiliriz biliyor musun? Motosiklet sürmek kişi paranoyaklık gerektirir diyebiliriz yani. Aynen. Bunu yapmayanlar yani onlar büyük adam ya. Onlar cengaver ya. bir şey yaşamamaları şans oluyor. Ben nasıl önceki şeylerde şansına diyordum işte, şu an kaza yapmadım diye. Ben şöyle bir şey geliştirmiştim ama tabii bunu sürekli kılmak çok zor. O işte İstanbul'da yaşarken sürekli Sarıyer
Beşiktaş gidip geliyordum ya her gün. Büyükdere trafiği, her gün Büyükdere trafiği, yani bu çılgınlık. Yani bugün yapamam yani. O kadar. Hatta bunda şeyin de etkisi olabilir ya. Sen İstanbul'dan taşınalı yıllar oldu. Ona da geleceğim. Onunla ilgili de sorun var. Neyse, orada mesela şöyle bir şey geliştirmiştim. Aynı dediğin gibi, eğer bir şey benim kontrolümden çıktıysa diyordum Yasin oğlum şu an kaza yaptın. Hani yapmadın. Hani bu kaza. Müthiş bir manzara var. Müthiş. Harika. Bu bir iyi bir yöntem de olamıyor demek ki ama baktığın zaman. Çünkü hem o dikkati her zaman sürdüremiyorsun. Yani hem de gerçek kazanın verdiği dersi vermiyor. Senin o zaman çok riskli sürdüğünü düşünmen, yaşadığın kazalarla ilgili mi, yoksa o şeyden uzaklaşmış olmanla ilgili mi? Ya çünkü o zaman riskli sürüyordun, çünkü her gün atıyorum Sarıyer'den Beşiktaş'a gidiyordun yani. Onun içindeydin. Evet. Şu an bile bence yine aynı tempoya girsen ilk başta Tabii. 40 dakikada gidersin, 2 ay sonra başlarsın onu yarım saatte gitmeye yani. Tabii. Hatta onu yapıyordum yani. Ne kadar yanlış şeyler. İşte 6'da mesai bitti. Kaçta evde olacağım? Hani bunun böyle saat, bu da tabii şey yapıyor seni. Hıza itiyor. Araçların arasından daha hızlı geçmeni sağlıyor. Ama onları yaparken patlamadım, işin ilginci. Tamamen böyle şey, hani zihnin devreden çıktığında kaza yapıyorsun ya, ben onu anlıyorum. Hani riskli sürerken bile belki de kaza yapma şansın daha az bile olabilir. Yani eğer odaklıysan. Çünkü risk aldığına zaten odaklanmış oluyorsun. Tabii. Yani son dönemin moda tabiri var ya, anda olmak diye. Motosiklet bence anda olmanın kralı yani. Bu daha anda olabileceğin başka bir aktivite olamaz. Yani Peki o zaman şimdi konuyu açıyor da motosiklette müzik dinlemek o zaman buna biraz sanki aykırı. ya müziğin sendeki yarattığı etki nedir, ona bağlı. Mesela ben podcast dinleyemiyorum. Sen dinliyorsun ama mesela o ya şey oluyor ya, ben mesela akmış oluyor, onu hiçbir şekilde takip etmemişim gibi hissediyorum. Zihnimi oraya verdiğim zaman da yoldan biraz kopuyorum. Ama müzikte onu yaşamıyorum. Ama hani sen belki bak işte la minörden girdi bu parçada falan düşünüyorsan. Yok tabi o kadar şey olmuyor da. Ama mesela şey de oluyor ya. Mesela motovlog yaparken de bu çok oluyor. Lafı böyle onu sonra izlerken fark ediyorum, yaparken. Burada bir susayım. Lafı geveliyorum, o esnada konuşmuyorum. Tabii. İşte ya, insan bak, bu multitasking'i başımıza bela ettiler bokmuş gibi. İnsan tek iş yapmaya programlı bir yaratık yani, öyle aynı anda iki iş yapıyorum diyen birini yapmıyordur ya, çok net. Yani motoru devirdiğimde kaldıramayacağım bir yaşa geldiğim zaman bırakırım. Yani motor düşüyor ya zaman zaman, bu yaşanabiliyor. Onu kaldıramıyorsam bence hikaye bitmiştir yani. Adamlar hayvan gibi güçlü, yani bunda bir şey yok. Peki mesela ben de şimdi şöyle bir şey oldu. O her gün İstanbul trafiğine çıktığım zamanlar yani motosiklet elim ayağım gibiydi yani. Bayağı 3 metrede böyle U dönüşü yapıyordum. Şimdi yapamıyorum mesela. Yani motosiklet evin önünde duruyor. Evden çalışıyorum. Spora yürüyerek gidiyorum zaten 2 adım. Böyle haftada bir, o da Rize şartlarında hava güzelse, o da gördüğün gibi bir yarım saattir gidiyoruz. Bir tane araba çıkmadı önümüze. Üstelik bayram. Bir challenge'a da maruz değilsin. Biraz yetenekleri geri götürüyor sanki. Mesela uzun ara verdikten sonra, şimdi bu içinde olduğumuz dönem de önemli. Çünkü birçok insan için sezon yeni açılıyor ya. Evet. Birçok insan kışın motosiklet kullanmıyor. Şimdi yetenekler mesela biraz geri gidiyor mu? Öyle bir şey hissediyor musun? Yetenek değil de refleksler gidiyor gibi sanki. Yani o kadar uzun bir ara vermedim hiç. Ya da ne bileyim, gerçi sen de hani sonuçta ara da olsa biniyorsun da. Yani böyle o U dönüşleri, onlar günden güne bile değişiyor. Bazen oluyor ki ben bugün ne kadar motora hakim hissediyorum. Bazen oluyor ki hiç motor benim şeyimde değil yani. Ne oluyor? Bunu ben de çok dikkat ediyorum. Bazı günler
Böyle motosiklet sanki vücudunun bir parçası gibi akıyorsun böyle. Bazı günler bir katır kutur sürüyorsun, olmuyor yani, iyi kullanmıyorsun. Bu niye acaba ya? Yani şeyin etkisi vardır belki, ne bileyim, o anki lastik havasından tut, motorun benzin seviyesi falan filan, ama daha çok fazla böyle motorla bütün olmak zorundasın ya yani. Hani çünkü araba gibi değil yani. Motor senin vücudunun, mesela yanlış oturduğunda bile, yani Evet. götünü nereye koyduğuna göre bile şey değişebiliyor. Şimdi ben arkandayım diye birçok şey değişik muhtemelen. Ha bak, ona da asıl atlı sohbetlerinde onu konuşalım. Aynen, o da var aklımda. O yüzden bazen herhalde vücut, kafa, bu da yine belki odaklanmakla ilgili. Tamamen o şeye bürünmediğinde belki de tam şey olmuyor yani. O hakimiyet konusunda sıkıntı yaratıyor olabilir. Buradan da geleyim şeye, sen daha uzun kullandığın için sana sorayım. Artçıyla motosiklet kullanmak. Sen şimdi bir sürü insan da aldın arkana bu süreçte. Ha, iyi bileni var, kötü bileni var, kafasını Çok. böyle çıkaranı var falan. Of. Bak şu an çıkardın ya, bütün tadım kaçtı. Ya, Nasıl? kafasını çıkaran var, virajda terse ağırlığını veren var. Düşmemek için. O da büyük dert Ha, yani. ters tarafa. Tabii. Yani mesela ben arkama oturana şunu diyorum. Bilmiyorum, belki yanlıştır. Belki saçmalıyoruzdur. Abi sen arkadaki çanta nasılsa sen de öyle dur diyorum, tamam mı? He. Yani sen motorun bir parçası gibi dur. Sen bir şey yapma. Ve artçıyla sürmekle artçısız sürmek çok farklı. Çok farklı. Mesela şu an mesela o şeyi çok yaşamıyorum. Acaba sen de motorcu olduğun için mi? Bazı insanlarla birlikte sürünce sanki o adamları sen sırtında taşıyorsun. Bu sana da oluyor mu bilmiyorum ama bazılarıyla sürmek yorucu oluyor niyeyse. Yani şey olabilir tabii, şimdi ben virajlarda falan, ya aslında hani şey dedin ya, çanta nasıl duruyor sen de öyle dur. Hiç bilmeyene bunu demek mantıklı olabilir ama normalde ben de şey diyorum. Yani sen tutun ve fiziksel olarak vücudunun aldığı şeylere karşı tepki gösterme. Yani sen böyle yatıyorsan doğal olarak şey yapma yani, kasma kendini diyorum ama Peki şunu hissediyor musun? Arkandaki gerginse tabii onu süren adam hissediyor. Çok iyi. o şey işte, seni ilk defa bindiğinde benim arkama, bir de yani Sabiha Gökçen'den Kağıthane'ye gideceğiz. Hava buz gibi, kenarlarda kar var. Bir de senin o berbat lastiklerinle sen bir virajlara giriyorsun. Diyorum illa ki güveniyordur lastiklerine yani. Kenarlarda kar var. Evet. Sen böyle zaten yani dizlerden sıkmandan da anlıyorum yani. Sen böyle arkada böyle geliyorsun. Bir de zaten naked motor olduğu için iyice şey. Ya bir de o zaman sen çok iyi. Bu kadar göt yeri var. Ben de hakikaten o zaman bir sene olmamıştı daha herhalde. Girilmen doğal. Onu da anladım yani, anlaşılıyor. Ha, sen tabii orada daha şey olarak, yani teknik olarak geriliyorsun. Bir de motordan korkup geriden olabiliyor. Evet, ben onu diyorum aslında. Ya onu Herhalde sıkmayla mı ilgili yani, o sürüş benim sürüşüme yansıyor, arkadakinin rahatlığı. evet, aslında yani motorun şeyine karşı geliyor yani motor. Evet. Ya zaten mesela şeylerde falan izliyorsun ya, kazalarda mazalarda, yani motor dik gidiyor ya. Yani Tabii ya. sen motora, yani senin motoru devirmen lazım, çelme takman lazım bir şey olması için. Tabii ya, arkadan kaymak bile motoru düşürmüyor. Sen ya önden kaydıracağım, motoru düşecek, ya da dediğin gibi öyle bir şey olacak yani. Çarpacağım, ne yapacağım? Ya motora binmek için motora bindiğim zaman aramıyorum ama bir yere gideceksem kötü havalarda arıyorum. Yani bir yere gidiyorsam bir iş için, hava yağmurluysa o bir eziyet. Hem giyinmesi, çıkarması, ıslanmışsan o gittiğin yerdeki yaşadığın şey. Yani herkes nezih şıkır şıkır giyinmiş, sen böyle Robocop gibi botlarla yağmurluklarla giriyorsun mekana. Bunlar konforsuz şeyler. Araba, bir otomobil konforunu arıyorum yani. Bugün de arıyorum. Bir yere gitmeyeceksin. Nerenin merkezi burası? Burası şimdi Kalkandere. Daha döneceğiz. Sağdan mı? He.
Şimdi bak bu dönüşler hep böyle biraz şeydir benim. Dikkatli. Çünkü orada frene bastın mı yerdesin. Abi geliyor mu yani? Burayı ben hatırlayamadım ya. Kalkan Dere'ye geldim mi hiç? Ha, ben bir yere gittiğim yok ki. Şimdi izleyenler diyor ki Rize'de yaşıyorsun. Buraları nasıl değerlendirmiyorsun? Ya yaşayınca olmuyor. Ama o şey zaten vardır ya. Biz içinde doğup büyüdüğümüz için yani şu görüntü bizim için çok aşırı normal ya. Buraya bak, manzaraya bak demiyorsun. Tabi canım. Bizim köye de gitsen aynı. Ya ben bu arada Ege'de de yaşadım. Kısa bir dönem. Orada da motosiklet sürdüm falan. Ya bizim ya kimse kusura bakmasın. Karadeniz'in doğası Türkiye'de başka yerde yok yani. Yani doğa derken şunu diyorum. Aslında doğaya iyi davrandığımızdan değil. Doğayı da en çok hor gören de yine biziz yani. Şu yapıların çirkinliğinden belli oluyor da zaten. Ama şey diyorum yani. Hani yeşillik diyoruz ya. Bizdeki yeşilin tonuyla o başka yerin yeşilliğinin tonu bile aynı değil. Ha nedir? Bir bedeli var tabi bu doğanın. Yani Türkiye'nin en çok yağış alan ili maalesef de burası. Scooter'la başladım motosiklete. Ama scooter'ı bir şey olarak görmüyorum. Yani bir adım basamak gibi görmüyorum. Scooter motosiklet kültürünün içerisindedir ve medeniyettir yani. Yani demin dedik ya rezalet botlar modlar. Onda böyle güzel girersin içine. Tertemiz gidersin. Yağmur çamur ıslanmazsın. Scooter'ı motosiklet dünyasından dışlamıyorum. İki tekerlekli olan her şey motosiklettir. Motoru olan. Yani bir de öyle bir şey ya. Bu motosiklet değil. Scooter ne? O zaman otomatik araba da araba değil. Yani vites atıyorsun. Onu diyen var mı? Yani s**eyim onu diyenin kafasını. Saçma sapan işler ya. Allah'ım. Ha gidiyoruz ama benzin. Bir dakika. Boykot devam. Devam. Ama bir marka açıklama yaptı. Neydi o? Biz değiliz diye. Ben şimdi o yüzden karıştırdım. Bunlar mıydı onlar mıydı diye. Logoları bile benziyor. Adamlar dedik ki yani bizim alakamız yok. Sadece isim benzerliği. Ben bu ara benzini unuttum. Şimdi benzinciyi görünce aklıma geldi. Ne kadar var? Tek dişe düştü. Gider. Ha, gitmezse ne olacak ya? Kalırız yolda. Kesiyor ha. İnsan yabancı yerde olmayınca kaçtan gelen araç? İşte bak mesela hani diyorlar ya açıktan. Ya bak bu açıktan da tamam da yani hatta Zafer Akçay da hani daha çok bilgi edinmek için virajı açıktan diyor. Şimdi sola dönüşü anlıyorum. Ama sağa dönüşü anlamıyorum abi. Sen karşıdaki arabaya nasıl güveniyorsun o kadar? Ama onu şey diyor da yani viraja gelmeden kesmeye başlayacaksın içeri doğru. Ya ama uzun bir şey. Mesela bak. Gerçi doğru şu an mesela virajın çıkışını görmediğimiz için girmedik. Oradan bak bu dallama gibi gelebilir mesela. Gel çık üstümüze. Hayvan gibi gelebilir. Mesela artçı sohbetlerine böyle farklı gruplardan kişileri artçı yapabilsen çok güzel olabilir. Mesela bir taksiciyi. Evet. Taksicinin trafikteki reaksiyonları bir motorun üstündeyken. Bakalım neler hissediyor. Acaba o deneyimden sonra değişecek fikirleri olacak mı? Enteresan olabilir. Aynen. İyi fikir bu. Bayram olmasına rağmen niye bu kadar boş buralar? Millet köyüne bahçesine gelmedi mi? Para yok da para yok millete. Şuradan dönelim. Burası gaz. Gaz. İkinci. İniyoruz. İn. Selamünaleyküm. Dolduralım üstüne. Fullene. Bu 650. Eyvallah sağ olsun.
Var mı motor merak? Ha? Kapışalım. Nasıl? Kapışalım mı? Ne var sende? Ama şeye gireceğiz o. Saylı o. Crossçu musun? Anında. Sıkıntı olabiliyor ama ha? Korkuyorum. Korkarsın değil mi? Ha. Korkulur. Korkuyorum ama çok güzel. Kendinden mi korkuyorsun, etraftan mı korkuyorsun? Yani ben onunla çok hızlı giderim diye mi korkuyorsun yoksa? İkisi de. Sen beni onunla asfaltta da alırsın. O şey mi? Herodu ya. Suzuki mi? Ha 200'lük mü? Vallahi heves ediyorum ama nasıl dağ bayır Gidiyor ya. Araziye giriyorsun. giriyorsun değil mi? Ama hepten bozuk değil tabii. Ha Öyle çok bozuk yola hiç girmedim ama. Yani ben motoru acıdığımdan girmedim. Ha. Kendi güvenliğini sağladıktan sonra gerisi etrafın şeyine kalıyor. Etrafı ne kadar. Etrafta insanın çok... Abi işte ben etrafa değil, ben kendime güvenmiyorum. Ben bir şey alırsam diyorum ya, bir hafta sonra ben kesin ölürüm. O sıkıntı. Ama o arabada da öyle. İşte Arabaya arabayı da normal kullanmıyorum Arabaya abi. da basarsın sonuna kadar uçarsın böyle. Arabayı da normal kullanmıyorum işte abi. O yüzden almıyorum bir tane. tam tabii seninki yine şey tam cross değil. Değil. Ama en güzeli. Bununla yola da gidiyorsundur. Araziye de çıkıyorsun. Motorudur bu ya. Ha. Model oluyor mu? Model derken ha. Ha tabii bu 2017 modeli. Ha, bu var, var. 15. Bu 15. Bu biraz eski ha. 15 eskidir değil mi? Şey yapsın mı? Tepesine kadar. Evet sıfırla reis. Tepeliyorum abi. Ha. 10 yaşında ya benim motorum. Hiçbir teknoloji yok üzerinde. Öyle biraz emektar. Sağ olasın. Tamamdır abi. Tamam. Ya bunda pay var ya. Pek kullanmadığım için. Bu tam teşkilat ha. Öyle değil. Biraz daha bakayım. Heh, tamam. Benimkisi 14 lira. 14 lira. Kaç litre aldın? 14 litre abi. 14 litre. Pek 14 litre mi Ali? 6. Ya çok seviyorum da korkarım. Problem var. Tehlikesi var. Tehlikesi var. Yok değil. Millet dedi ben kendime güvenmiyorum direkt. Yani millet değil yani. Yok araba olur bu olur. Ben direkt kendime güvenmiyorum. Çok paranoyak olmak, çok şey olmak, sakin olmak gerekiyor. Ha? Kendime güvenmiyorum diyor da motor için. Ben de Uçarım bir güvenmiyorum. yerden Ha diyor. sen hızlı giderim diye. Abi Ha. araba sınır zorlam. Hangi araba olursa olsun. Dip gaz yani. Az önce onu konuşuyorduk. Bir kere düşünce ondan sonra başlıyorsun. Abi ben 5 Dikkat- dakika attım arabadan. Yine aynı devam mı? 5 dakika attım yine aynı devam. Vallahi O yüzden almıyorum. Alırsam bir hafta veriyorum. O çıkıyor sonra oradan yokum. ya. Onu bir şey edeceğiz. yine mi çıkmış? Eyvallah sağ olasın. Rüzgar yiyince çıkıyor yani. Onu bir O niye öyle oldu ya? Oraya bir şey bant sürüp- yanımızda var mı? şey sürüp bant var. Eyvallah sağ olasın. Acaba kağıt bantla mı bantlasak? Bakarsın titreşimden düşer müşer. Sinyalsiz kalmayalım. Eyvallah sağ olasın. Usta da crossçuymuş ha. Ha? Crossçuymuş. Ha. Tam Rizelik aslında. Burada senin de cross alman lazım. Onda da var da. Seninki de tam cross değil de. Benimki şey, KTM 190 Adventure. Her yılım. Ya cross sayılmaz da işte toprağa da girelim diyor. Teşekkür ettik. Eyvallah. Kolay gelsin. Haydi mi? Ha? Soldan devam. Ha işte Ovit'e doğru. Ha bu yol o yol ha? Bu yol. Ha. Bu yol iyi bir defanstı. Trip metre bir sıfırlayalım. Baktın mı kaç yaktı diye. Yok bakmıyorum ki. Komşum gömüğünü diyorsun. Tabii Biliyorum. canım. Haftada bir. O işleri bıraktım. Şu an kaç yaktığını bile bilmiyorum motorun. Göstergeler doğru oluyor mu? Benimki ilk başta hatta test ettim, videosunu çektim. Doğru değil diye ama sonra bakıyorum şu an doğru gösteriyor. Ortalama konusunda ya ortalama sürersen doğru gösteriyor galiba. Yani değişik Ne sürmezsen oldu bilir? Ha onun içi biraz sıkıntılı doğru. Onun girmiş içi- birbirine de ablara bak. Tamam hadi tamam. Onu doğru yerden elini sokman lazım. Labirent gibi eldiven. Oğlum biz öyle senin gibi her şeyin yenisini alamıyoruz. Ne yapalım? Yaşıyoruz da.
Her sene motor değiştiriyorsun. Biliyorum. Bil. Hazır mısın? Bakayım. Hazırım. İstiyorsan şu taraftan çık. Nereden? Şu taraf. Nasıl Ama yani? yok, oradan çıkamazsın, tamam. Şu Şurada değil kavşak, mi? kavşak. Yolumuz şu değil mi? Şurası sahile gidiyor. Sahilden işimiz Senin yok ki. sola dönmen lazım. taraf. Ha. Ben sana böyle gideceğiz. Şurada karşıdan sola. Tamam. Şimdi yer arayalım burada da. Yukarılarda biraz daha güzel yerler vardır ama. Olabilir. Ha, bu otobanın yanında durmayalım. Biraz vadiye girelim de. Acaba şu köprülerden karşılarda ne var? Bak şurada o derinin kenarına iner mi acaba? Şurası mı? O piknik yaptığımız yerlere benziyor eskiden. Ha. Ha böyle Girsene, bir girsene orada. biz geçen sene bir annem babamla gelmiştik yine ama burası değildi herhalde. Derenin karşısı. İki tarafa da yol var. İneyim mi aşağı? Yol temiz mi? Yani stabilize, temiz. Ne diyorsun? İstiyorsan in. Yani istiyorsan in diye bir şey yok. Solda ne var? Bir şey yok. Sağda ne var? Siktir et ya. İnmeden düzeltiyorum. Ne diktiniz öyle? Şimdi benim en kötü olduğum alanlar bunlar işte. Artçı var. Yokuş. Dönmemiz gerekiyor ya. Yani şunu mesela yapmaya çekiniyorum. Biraz da bak debriyajımda bir sıkıntı var. Bak görüyor musun? Bak bak. Bak bak bak. Ne kadar kısa bir görüyor musun? He. Çok aşağıda. Ha? Çok aşağıda. Niye böyle? Ne ettiysem çözemedim bunu ya. Allah Allah. Şimdi daha kötü oldu sana gösterirken. Dur şunu bir oynayayım. Aa, Ne oldu? ciddi anlamda bozuldu. Mesela debriyajı yavaş yavaş bırakırken de böyle tak diye alıyor. Öyle bir şey hissettin mi? Değil mi? Evet evet, doğru doğru. Şimdi anladım dediğini. Dediğini şimdi anladım, evet. Şu nedir oğlum? Diz mi? Ne atıyorsun bana? Kaskım. Daha Ha. takmadım mı? Ha, takmadın mı? Yok. Pardon. Diz mi atıyorsun? Sakin ol. Buradan. Durduğumuz yerde sana bir Kawasaki versiz kullanıcı deneyimi çekelim. Ben bir şey anlatamam ki. Ne anlatacağım? İyi. Yani diyebileceğim şey iyi. Yukarılarda böyle bir belki bir bakkal çakkal bir şey olursa bir şey de almadık yanımıza ama neyse. Gerek yok. Üveys çağıralım. Kahve ekibini alsın gelsin. Hakikaten bir fotoğraf atalım ona. Çamlığa gidiyoruz diye. Düşürme telefonu. Yok yok. Oğlum nasıl güveniyorsun ellerine ya? Üveys! Video mu çekiyorsun? Üveys! Çamlığa doğru gidiyoruz, gel! At. Kobuleli sahilinde öğütme kahve. Allah razı olsun. Eline sağlık. Materyal az. Materyal az, doğru. Öğütüyor. Muhteşem manzaranın eşliğinde.
şehirden, yani Rize'de bile şehirden uzaklaştıkça abi insan biraz daha rahatlıyor yani. Tabii. Aslında hava öyle sıcak değil yani. Buradan onu görüyoruz. Mesela akşama kalsam donarsın yani. Yukarılara doğru çıktıkça hava soğuyor. 1 Nisan itibariyle hemen yanı başımız kar. Ne diyorsun artçı olarak bugün arkandaydım. Çok zaten yıllar boyunca çok sık deneyimlediğim bir şey beni artçı almak. Buraya kadar gelirken bu artçılık şeyinde canını sıkan bir şey oldu. Yok hayır. Yani yolda da konuştuk. Yani motosiklete binen birinin artçı olmasıyla hiç binmeyen birinin artçı olması farklı şeyler. Yani süren için farklı şeyler oluyor genelde. Sen de motosiklet kullanıcısı olduğun için aktif olarak yani bana olumsuz sürüş zevkimi engelleyecek bir şey olmadı. Şey de olunca interkom bağlantısı çok bambaşka bir şey katıyor. Interkom bağlantısı olmayınca ya konuşamıyorsun, konuşsan da bağıra çağıra ya artçı ya da beraber sürdüğünle konuşmak için. Şu de artçıda da interkom yani ekmek gibi su gibi ya olması lazım. Ki Gürcistan serisinde de onun sayesinde çok daha şey oldu yani. Olmasaydı olmaz. Eskiden nasıl yapıyorlarmış bilmiyorum yani. Herhalde duruyorlar. Hadi gidiyoruz, şurada duracağız. Devam. Ama bazı insanlar motordan motora konuşuyor. Mesela görüyorum öyle videoları. Yan yana geliyorlar, konuşuyorlar falan. Bana bazen böyle denk geliyor. Trafikte biri bir şey anlatmaya çalışıyor. Çok zorlanıyorum yani. Duymuyorum. Açık kask falan belki. Benim söylemek istediğim hep aynıdır. Bakın ayarlayın yani. Yani motosikleti sürün abi. Bir şeye binin yani. Bir şey yola çıkın. Neyleyim köşkü. Sesimi kaydediyor mu şu an? Ediyor. Vay anasını. Evet artı sohbetlerindesiniz diye açılış yapacaksın değil mi? Şöyle kafamı çıkarıp kameraya Ha buradan bak da. bakış atabiliyor. Bu ters yönde değil mi şu an? Ters yönde. Allah. Böyle işte kameraya bakarak konuşmak çok zor oluyor. Artçı Sohbetleri serisinin ilk bölümü ve pivot bölümü. Pivot dedim ya. Ha? Başlaması. Pivot dedim baştan Orayı keseceğim değil mi? Evet merhaba, bugün Artçı Sohbetler. Artçı Sohbetleri. Eskiden nasıl yapıyorlarmış bilmiyorum yani. Neyse ki montaj var. Çok geyik muhabbete döndü de. Ama bak da. Anan doysun senden. Gel oğlum gel. Gel. Gel abi bunu bir ye. Şey yani. Bak nereye çıkıyor bak.